Başlarda bunun normal olduğunu düşündüm. Sadece bu durumun neden olduğunu söylemem gerekiyorsa ne kadar fark etmedim. Bu yüzden içimde kalan şeyleri de söyleyemiyordum. Zaman geçtikçe bu durum daha çok etki bırakmaya başladı. Sonradan fark ettim ki asıl kaybettiğim şey bu durumu yaşamış bazı arkadaşlarım da var. Onlardan da birazcık bazı şeyler öğrenmeye çalışıyordum. İşte tam o anda her şey değişmeye başladı. Çünkü yaptığım bu hatayı bu videoyu çekene kadar fark etmedim. Gün geçtikçe enerjim azalmaya başladı ve eskisi kadar mutlu olamıyordum. Bunları yapmaya başladıktan sonra o an çok önemli bir şey fark ettim. Bunu hayatından tamamen çıkarttığın zaman arkada sana bırakan boşluğu hissediyorsun. Merhaba, uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. Çünkü yaptığım bu hatayı bu videoyu çekene kadar fark etmedim. Benim yaşadığım bu durumu başkası da yaşıyorsa ve farkına değilse belki farkına varır. Uzun zamandır video çekemiyordum yaşadığım bazı problemlerden dolayı. Ve en son video çektiğimde Almanya'daydım. Oradan sonra Hollanda'ya geçtim. Şimdi de Bulgaristan'dayım. Zaman geçtikçe bu durum daha çok etki bırakmaya başladı. O zamanlar bunu sadece YouTube'dan uzak durmak olduğunu sanıyordum. Sonradan fark ettim ki asıl kaybettiğim şey videolar değilmiş veya da video çekmek değilmiş. İşte tam o anda her şey değişmeye başladı. Güzel video çekmek için çok yer aradım. En son bir yer buldum. Ve buraya geldim ama maalesef ki burada haritada gösterdiği gibi değilmiş. Bu yüzden size etrafı göstererek devam edeceğim. Hayatımda beni zihinsel olarak ayakta tutan iki şey vardı. Biri video çekmekti. Diğerisi ise spor yapmaktı. İstemeden ikisini de bıraktıktan sonra başlarda bunun normal olduğunu düşündüm. Bir süre sonra toparlarım diyordum ama işler hiç de öyle olmadı maalesef ki. Gün geçtikçe enerjim azalmaya başladı ve eskisi kadar mutlu olamıyordum. En kötü tarafı ise bunun neden olduğunu bilmiyordum. Kendimde bir değişim olduğunu hissediyordum ama sebebini bir türlü bulamıyordum. Hatta karakterimin bile değiştiğini fark etmeye başladım. Daha sinirli, daha sabırsız ve daha isteksiz oluyordum gün geçtikçe. Psikolojikmen bütün bunların sebebinin YouTube'u bırakmak veya da sporu yapmamak olduğunu düşünmüyordum. Bir gün evde spor yapmaya karar verdim ve kamerayı alıp video çekmeye de karar verdikten sonra bunları yapmaya başladıktan sonra o an çok önemli bir şey fark ettim. Benim zihnimi toparlayan ve bana yardımcı olan iki durumu da bıraktığımı o anda fark ettim. Belki sizin de her gün yaptığınız ve size sıradan gelen şeyler olabilir. Yürüyüş yapmak, koşmak ve resim yapmak gibi ya da sevdiğiniz herhangi bir şeyle uğraşmak gibi. Bunu hayatından tamamen çıkarttığın zaman arkada sana bırakan boşluğu hissediyorsun ve bunu normal sanıyorsun. Yapmaya başladığın zaman fark ediyorsun ki aslında bunun sana iyi gelen bir şey olduğunu. Bazen bizi güçlü tutan şey büyük başarılar değil de her gün yaptığımız küçük alışkanlıklar da etki ediyormuş. İnsan bunu yaparken diğerini pek anlamıyor. Herkes için geçerli değil tabii ki de. Ben bunu çok geç fark edenlerdenim. Büyük yanlışlardan biri de şuydu. Almanya ve Hollanda'dan sonra fark ettim bunu aslında. Bazı şeyler için bazı şeylerden vazgeçmek. Neden bazı şeyler diyorum? Her insan için aynı olmayabilir sonuçta. Örnek olarak şunu söyleyebilirim. Mantıksal durumlar için duygusal durumlardan vazgeçtim. Belki yapmak istediklerimi yapabilseydim bu durum beni bu kadar rahatsız etmeyecekti. Belki de hatta önceden düşündüğüm gibi daha da iyi gelebilecekti bana. Ama istediğim şeyleri planladığım gibi yapamadığım için ve planladığım gibi de gitmediği için maalesef ki bu durum daha da büyük sıkıntıya sokuyor insanı. Ama en azından içimde kalmadı. Denedim mi denedim bazı şeyleri. Gördüm mü gördüm. Bu yüzden aslında çok mutluyum. Birçok insanı tanıdım. İyisiyle, kötüsüyle, farklı kültürler gördüm. Bu yüzden güzel bir tecrübe oldu. Bunlardan dolayı en kötü karar ise bu bana iyi gelen iki şeyi bırakmak oldu. Kararlardan dolayı bu iki şeyi mecburen bırakmak benim için kötü bir karar oldu. Bıraktıktan sonra artık o yükü hafifleten yaptığım herhangi bir şey kalmamıştı aktivite olarak. O zamanlar tabii bunun neden olduğunu da anlamıyordum. Sonra ufak tefek sorunlar olmaya başlamıştı. O zamanlar bunun neden olduğunu da anlamıyordum. Üstüne sürekli kendimi suçluyordum. Neden eskisi gibi mutlu değilim? Neden hiçbir şey yapmak istemiyorum diye. Ve en çok şaşırdığım durum neden karakterimin bile değişmeye başladığını anlamıyordum. Bu sorunun cevaplarını eskisi gibi yaptığım şeyleri tekrar yapmaya başlayarak buldum. Ve şunu da gördüm. Sadece çok çalışarak istediğin şeylerin olmadığını da fark ettim. Bunu tabii ki de her iş için demiyorum. Eğer kendi işiniz ise tabii ki de her yönden daha çok çalışmak gerekiyor. Gerek psikolojik olarak gerek fiziken. Burada oturmak istiyorum ama köpek kuyruğunu sallamıyor. Ve bana doğru bakıyor. Onu büyük ihtimal tehdit ediyorum. O da benden korkuyor. Bakıyor bir şey yapacak mıyım? Ama başka yol da kalmadı. Ya geri döneceğim şuradan ya da buradan geri döneceğim. O yüzden burada güzel. Oturmaya da yer var. İnsan ruhunu ve psikolojisini besleyen şeyleri de yapması gerektiğini fark ettim. Özellikle kendim için. Zamanında lise okurken günlük 4 ile 6 saat arası uyuyordum. Hem üstüne staja gidiyordum. Hem üstüne sınavlarına çalışıyordum. Hem üstüne projeleri yapıyordum. Şu anda 6 saat uyku değil 8 saat uyku bile zar zor yetiyor. Eskiden yaptığım şeyleri yapmadığım için hem fiziken hem psikolojikmen. Eğer sizi mutlu eden, sizi geliştiren,
size iyi gelen bir şey varsa onu kolay kolay bırakmayın. Bıraktığınızda da zaten fark edeceksiniz. Değer dediğimiz şey genelde onu kaybettikten sonra daha çok anlaşılıyor. Bu her şey için geçerli. Yaptığınız bir şey olur ve bu durum belki de yıllardır üzerinde çalıştığınız bir hayal bile olabilir. Sizi siz yapan şeyleri hayatınızdan tamamen çıkartmayın. Bazen bizi ayakta tutan şeyler sandığımızdan çok daha değerli olabiliyor. Ben bunu yaşayarak öğrendim tabii ki de. Ve açıkçası bu videoyu çekmemin en büyük sebebi de buydu. O günden itibaren video çekmeye geri başlıyorum. Elimden geldiğince kadar istediğim videoları çekmeye çalışacağım. Bazen konsept videolar olabilir. Bazen genel böyle vlog tarzı videolar olabilir. Ve bunu yaparken hala çözmem gereken birçok problem olacak. Ve bununla beraber tekrar öğreneceğim. Tekrar kendimi geliştireceğim. Umarım bu yolculukta siz de benimle olursunuz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hatta yoruma da yazarsanız güzel olur. Uzun zamandır ilk kez kendimi rahatça açıkladım. Sürekli bazı şeyleri kontrol ediyordum, dikkat ediyordum. Şunu dememeliyim, bunu yapmamalıyım gibi. Bu yüzden içimde kalan şeyleri de söyleyemiyordum. Bu tecrübelerden sonra fark ettiğim durum şu: aslında kimsenin umurunda değilim. Yorumlarda hayatınızda sizi de ayakta tutan, sizi de motive eden herhangi bir şey varsa yazarsanız güzel olur. En azından ihtiyacı olan insanlar varsa onlar da iyi gelir ve anlatmak size de iyi gelebilir. Burası da video çekmek için güzelmiş. Eğer videoyu ben de izledikten sonra bakacağım. Arka plan güzelse burada çekmeye devam edeceğim. En azından rahat rahat çekebiliyorum. Buraya çok insan şu ana kadar gelmedi ama gördüğüm kadarıyla da geliyor. Almanya'da gerçekten çok güzel yerler vardı video çekmek için. Gezilecek çok güzel yerler vardı. Ben gezebildiğim kadar gezdim. Her yeri gezemedim. Hollanda'da da çok güzel gezilecek yerler vardı, görülecek yerler vardı. Hollanda'da da çok fazla gezemedim. Hatta videosunu bile çekemedim. Hollanda'da herhangi bir video çekemedim. Belki bir iki tane videom olmuş olabilir. Burada da çok fazla video çekilecek bir yer yok. Bayağı bir aradım. Almanya'da ve Hollanda'da çok güzel insanlar tanıdım. Bu videoyu koyabilirsem koyacağım. Gerek isimleri gerek anıları. Kısaca bu durumun neden olduğunu söylemem gerekiyorsa hem maddi hem manevi hem de sağlık. Özellikle sağlık. Almanya'dan Hollanda'ya geçmek zorunda kaldım bu yüzden. Almanya'dan Hollanda'ya geçtiğim zaman Hollanda'da hem güzel şeyler de yaşadım hem çok kötü şeyler de yaşadım. Ben iki tarafın da birbirine benzediğini düşünüyordum da aslında benzemiyormuş çok fazla. İnsan olarak, kültür olarak çok farklılar. Sadece kurallar biraz benziyor. Tabii ki de Hollanda'da fazladan bazı kurallar var. Onlar da bisikletlerle ilgili. Onları da zaten öğrenince çok bir problem kalmıyor. Ev durumlarını, araba durumlarını ve bisikletlerle ilgili durumları öğrendikten sonra çok da bir zorluğu kalmıyor. Hollanda teknolojik olarak biraz Türkiye'ye benziyor çünkü birçok şeyi online halledebiliyorsun. Almanya'da tam tersi. Neyse, bunlarla ilgili sonra başka bir video yapacağım. Size biraz içimden gelen birkaç bir şey söylemek istiyorum. Böyle video YouTube'da çok aradım ama bulamadım. Belki de vardır. Ben bulamamışımdır. İnsana bazen sadece dertleşmek, bazı şeyleri dinlemek gerçekten iyi geliyor. Önceden ben buna çok inanmıyordum. Sadece çalışmamı söylüyordum kendime. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ne kadar bu durumun üstüne gittiğimde o kadar da negatif bir geri dönüş aldım sürekli. Daha büyük bir engel çıkıyordu. Her engelin çözümünü bulmaya çalışıyordum. Karşıma çıkabilecek engelleri düşünüyordum. Hep düşünmediğim engeller karşıma çıktı ve çözümünü bilmediğim engeller karşıma çıktı. Bu yüzden bir yerden sonra psikolojikmen de insan gerçekten daha da kötü bir duruma doğru gidebiliyor. Bu durumu yaşamış bazı arkadaşlarım da var. Onlardan da birazcık bazı şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Açıkçası ben de ne yapacağım bilmediğim için gün geçtikçe daha da kötü olmaya başlamıştım. Ve son çözüm olarak bana geçmişte iyi gelen şeyleri tekrar yapmaya başladım. Ve bunları yapmaya başladıktan sonra fark ettim ki durumum daha da iyi düzelmeye başladı. Bu yüzden psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorsanız, geçmişinizde iyi yaptığınız ne varsa bunları tekrardan yapmaya başlayın bence. Kitap okumak da olabilir, spor yapmak da olabilir, bir hayalin peşinden koşmak da olabilir. Bu değerleri de kaybettiğiniz zaman, yapmadığınız zaman durumlar daha da kötüye gidebiliyor. Sadece şunu demeye başlıyorsunuz kendinize: ben robot değilim ve böyle daha da kötüye gidiyor diyorsunuz. Bunları yapabilmek için de zaman gerekiyor. Her insanın zamanında olmuyor. İnsanlar 8 saatten daha fazla çalışıyor. 10 saat, 12 saat yeri geldiğinde ve daha da fazla çalışan da var. Onları da biliyorum. Açıkçası ben de bu durumların içindeyim ve pek zamanım olmuyor. Normalde her şeyi bir güne sığdırmaya çalışıyordum ve bir günde bile yapamıyorsam en azından haftaya sığdırmaya başladım. Örnek veriyorum, her gün video çekmek yerine bir günde bir ya da 2 günde bir videoları çekiyorum, yapıyorum. Şuna dikkat edin, mutlaka yapın. Sakın bırakmayın. Haftada 1 de olsa, haftada 2 de olsa, haftada 3 de olsa yapın. Her gün yapamazsanız bile bu size yine her türlü iyi gelecektir. Ben evde spor yapmaya başladığımda vücudum sağlıksal olarak aslında izin vermiyordu. Her gün az az yapmaya başladım. Her gün olmasa bile 2 günde 1'i yapmaya başladım. Günde 1 olmasa da 3 günde 1 yapmaya başladım. Sadece buradaki tek kural hafta içinde 4, 3, 2, 1 de olsa yapmak. Bir tabii ki de çok az
az gelir, 2 de az gelir, 3 ile 4 arası iyidir. Yaptığınız şey neyse bunu tabii ki de kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Bu dediklerimi aslında o an fark edeceksiniz. O anda iyi gelecek. Şu anda belki çok bir anlam çıkarmıyor olabilirsiniz. Bunları yaparken şunu unutmayın. Elinizde zaman ve fırsat olduğu zaman dışarı çıkıp yürüyüş yaptığınızda bile, dışarı çıkıp bisiklet sürdüğünüzde bile, dışarı çıkıp herhangi bir etkinlik yaptığınızda bile size çok iyi gelecek. Ben normalde çok fazla dışarı çıkan bir insan değil ve dışarıya çıkıp bunları yapmaya başladıktan sonra, video çekmeye başladıktan sonra, spor yapmaya başladıktan sonra, yürüyüş yapmaya başladıktan sonra aslında bunun ne kadar iyi geldiğini o anda fark ettim. Ve buna yönelik de videolar çekmeye de çalışacağım. Buna yönelik videolar ise yürüme videoları olabilir. Yine bu tarz vlog videoları olabilir. Veya da herhangi bir şey anlatırken spor videosu olabilir dışarıda. Sadece bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Ve ben önceden yaparken de mükemmeliyetçi bir insan olduğum için de sürekli yapıp siliyordum, yapıp bırakıyordum ya da hoşuma gitmiyordu, sevmiyordum ya da paylaşmıyordum ya da yarıda bırakıyordum. Herhangi bir şey olabilir, bu spor da olabilir. Her şeyde yapıyordum çünkü bunu. Ama fark ettim ki bu da çok büyük bir hata. Her şeyi kusursuz yapamayacağımız için elinde sonunda illa bir kusur bile olabiliyor. Bu yüzden artık her şeyi yapmaya karar verdim. Rahatlıkla konuşmak, rahatlıkla spor yapmak, rahatlıkla video çekmek, rahatlıkla istediğim videoları çekmek beni daha mutlu biri yapacağını fark ettim. Belki bunu böyle yaparken çok fazla izlenmeyebilir, çok fazla görülmeyebilir veya da istediğim etkileşimi alamayabilirim. Bunu yaptıktan sonraki o bendeki motivasyon daha da önemli. Bunu tabii bunları yaşadıktan sonra fark ettim. Keşke daha önce fark etseydim. Sizin kendinize yaptığınız şeyler daha çok kalıcı oluyor genelde. Hem iyi yönlü hem kötü yönlü. Sizin şeyleri elde ettikten sonra size kalıcılığı daha da az oluyor. Motive olarak, enerjisel olarak. Ben bunu kendimde gördüm. Tabii ki de bu benim elde edebildiğim şeyler kadar olarak konuşuyorum. Çoğu insan birçok şey elde edip böyle düşünmeyebilir. Onlar da haklı olabilir. Çünkü ben o şeyleri elde edemediğim için daha bilmiyorum sonuç. Ben sadece yaşadığım ve öğrendiğim tecrübeler kadar konuşacağım ve söyleyeceğim. Kimine doğru gelebilir, kimine yanlış gelebilir. Kimine doğru gelebilir, kimine yanlış gelebilir. Sonuçta her yıl gelişiyoruz, her yıl yeni bir şey öğreniyoruz, her yıl yeni bir şey üretiyoruz kendimizce. Her yıl yeni bir şeyler görüyoruz ve herkesin bildiği ve tecrübesi de farklı olduğu için ve benim de bildiğim ve tecrübelerim farklı olduğu için bildiğim kadarını anlatmak, söylemek bana daha doğru. Ve böyle sorun yaşayan insanlar da varsa bu tarz videolar az bile yardımcı oluyorsa ne mutlu bana. Sonuçta başkasının tecrübesi başkasının yol kılavuzu olabiliyor. Tabii bu durum bazı insanlara iyi de gelebiliyor. Bazı insanlar için hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Eğer imkanınız varsa siz de yurt dışına çıkabiliyorsanız gezmek için bile olsa, birazcık bir iki günlüğüne görmek için bile olsa mutlaka görün, gezin. Almanya, Hollanda. Özellikle Almanya ve Hollanda'yı tavsiye ediyorum çünkü ben oralara gittim, gördüm ve de ikisi de birbirinden çok farklı. İkisinden de çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz. İkisinden de çok kötü şeyler de görebilirsiniz. Tabii bu yaşadığım durumların birçoğu benim geçmişte yaptığım hatalarımın geleceğimi şekillendirmesi oldu. Şunu unutmayın, hata yapabilirsiniz. Önemli olan bunun neresinden döndüğünüz veya bu hatayı düzeltebildiğiniz. Zaman kendinizi daha çok geliştirmiş olacaksınız. Benden bir tavsiye, içinizde herhangi bir şey kaldıysa ve bunu söylemek istiyorsanız herhangi bir kişiye ya da bir şeye bunu mutlaka söyleyin. Söylemediğiniz her zaman için kendinize yaptığınız bir kötülük olacak. Ben de bunu çok sonradan fark ettim. Hep içime atıyordum, söylemiyordum ve bunlar daha sonra sağlıksal olarak kötü yönlü size gösterebiliyor. Daha kolay hastalanabiliyorsunuz, daha çok strese girebiliyorsunuz. Önceden baş ağrım pek olmazdı. Şu an sürekli baş ağrım oluyor. Bununla ilgili midir bilmiyorum. Belki farklı bir sağlıksal sıkıntım vardır. Onunla ilgili olabilir. Ama strese girdiğimde daha çok başım ağrıyor ve bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu sorunları yaşayan insanlar varsa ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaklar. Eğer yaşamıyorsanız bu çok güzel bir şey. Mutlaka bu durumları yaşamayın. Gerçekten iyi değil. Sonra kendinizi düzeltmeniz fazla bir zaman alıyor. Bu süre kaybettiğiniz bir sürü zaman oluyor. Bir sürü anılar oluyor. Bir sürü dostlar oluyor, bir sürü duygular oluyor. Yani kısaca elinizden geldiğince size ne iyi geliyorsa bunu yapmaya devam edin. O hobilere devam edin. Size gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de sizin hayatınız, ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Gerisi size kalmış. Yapanlar varsa ve nasıl size iyi geliyorsa bunu mutlaka yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Ve yapıp da iyi gelmeyenlere bile varsa bunu da mutlaka yazın. En azından orada hatalar varsa bu hatalar görünür. Belki bunu söylemek bile size daha da iyi gelebilir. Video çekmeyi özlemişim. Tabii ki de video çekmeye çok zorlandım şimdi video çekerken. Ve açıklama kısmına size bir iki tane soru yazacağım. Onları da yorumlarda cevaplarsanız çok güzel olur. Bayanlar ve baylar, bu videoda bu kadarlık olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.